Tüm zamanların en başarılı Hollywood filmi hangisi? Bu mu? Yoksa şu mu? Keşke bu olsa. Düğün sahnesi beni çok etkiliyor da. O zaman belki de tüm zamanların en başarılı Hollywood filmi budur. Fazla spoiler vermeyeyim ama zaten bu sorunun yanıtını bulmak pek de zor olmasa gerek, değil mi? Şıkkı. Hepsi. Internet Movie Database tarafından yapılan 200 filmlik bir liste var. Aralık 2023 verilerine göre 2009 yılı yapımı Avatar filmi listenin en başında. Neredeyse 3 milyar dolar gelir elde etmiş. Aynı verileri böyle bir liste şeklinde değil de dönemlere göre dağıtılmış bir grafik olarak görmek istersek, Information is Beautiful tarafından yapılan ve ilk 500 filmi kapsayan şu interaktif tabloya bakabiliriz. Milenyumun ilk 10 yılında zirveye çıkan Avatar tüm zamanların en tepesinde durmaya devam ediyor. 2010'larda Avengers Endgame ona yaklaşmış. Geçen yıl gösterime giren Avatar 2 ise içinde bulunduğumuz 2020'li yıllara damgasını vurmuş. Yine zirve yapmış. Bu kadar yeni olmasına rağmen ne kadar kişi o filmi hatırlar bilemiyorum ama en azından şimdilik 2020'li yılların tırnak içinde en başarılı işi Avatar 2 diyebiliriz. Veriler ortada. 10'ar yıllık bu son 4 döneme baktığımda benim dikkatimi çeken bir başka şey de en çok kazanan 4 filmden 3'ünü aynı kişinin çekmiş olması. James Cameron. Okyanusları pek bir seven yönetmenimizin bu en başarılı filmleri de bir şekilde sularla ilgili. Bakın veriler bunu söylüyor. Veriler değil de kişisel beğeniler söz konusu olsaydı bana göre onun en iyi filmi Terminator 2. Neden? Çünkü benim hayatımda daha fazla etkisi var. 90'larda izlemiş olmama rağmen hala pek çok sahnesini hatırlıyorum. Yapay zekanın insanlığı tehdit etmesi ya da makinelere karşı insan gibi bir takım temaları da çok iyi işlediği için bence bugün hala geçerliliğini koruyor. Oysa gişe başarısı açısından bu film sadece 500 milyon dolar civarında bir gelir elde etmiş ve bu haliyle ilk 200'e bile giremiyor. Yani en başarılı ve en iyi gibi kavramlar nereden baktığınıza göre değişir. Bunu kulağınıza küpe yapın çünkü sadece filmlerde değil, insan hayatında da geçerli bu ilke. Ama tabii Hollywood filmlerini yapanlar onlara her şeyden önce bir iş olarak bakıyorlar. Business. Dolayısıyla en başarılı sıfatının karşılığı ne kadar gelir elde ettiği oluyor. Fakat bu gelirler brüt yani net gelir değil. Bir başka konu da 70'li yıllarda elde edilen gelirle bugün elde edilen geliri aynı kefeye koyamayız. Enflasyon nedeniyle paranın satın alma gücü azalıyor. Bakın bunu dikkate almakla almamak arasındaki sonuç farkını göstereyim şimdi size. Az önce incelediğimiz o 500 filmin kazancının ortalamasını bir çizgi olarak gösterirsek giderek artan bir trend fark ediyoruz. Yani film işi giderek büyüyor, gelirler giderek artıyor gibi görünüyor. Ancak bir yandan enflasyon da arttığı için aslında bu gayet normal. Eğer film gelirlerini enflasyona göre ayarlarsak bu kez karşımıza yeni bir tablo çıkıyor ve trend tam tersine dönüyor. Yani filmler eskisine göre daha az para kazanmaya başlamış. Ve en başarılı filmlerde de Titanic, Avengers'ı da geçip Avatar'la birlikte zirveye yerleşmiş. James Cameron hiç tartışmasız 90'lı yıllardan bugüne en başarılı yönetmen olma unvanına sahip kişi. Az önce görmekte zorlandığımız bazı eski filmler de artık bu yeni haliyle daha çok dikkat çekmeye başladı. 70'lerde Star Wars, 80'lerde E.T., 90'larda Jurassic Park gibi filmler. Bu kez de yönetmen koltuğundaki Steven Spielberg ya da George Lucas gibi isimler en başarılı yönetmen desenini oluşturmaya başlıyor. Şimdi bu ikisini sayınca tabii onların ustası Francis Ford Coppola aklıma geliyor ve tabii ki onun şaheseri The Godfather filmi. Ancak kritikler tarafından da tüm zamanların en iyi filmi olarak gösteriliyor olsa da onun bu filmi yani The Godfather ilk 500 içerisinde bile değil. Ticari olarak ondan daha başarılı olan bir başka film daha var ki çok önemli bir film bu. My Big Fat Greek Wedding. Peki neden önemli? Tabii ki düğün değil. Başarı kriterimiz neydi? Gelir. Ama bir de bu filmlere harcanan bir para var değil mi? Gider ya da yatırım diyelim. Ne kadar koydum, ne kadar kazandım. İşte bu yatırımın geri dönüşünü bir başarı kriteri olarak kabul edersek bambaşka bir tabloyla karşılaşıyoruz. 2000'li yıllarda tablonun zirvesinde bu kez My Big Fat Greek Wedding kelimesi kelimesine çevirirsek benim büyük şişman Yunan düğünüm. Tabii bizde kalbinin sesini dinle diye çevrilmişti. Ne de olsa romantik komedi. 5 milyon dolara çekilen bu film 369 milyon dolar hasılat yapmış. Yani kendisine yapılan yatırımın 73 katı gelir elde etmiş. Bakın böyle bir metrikte bile Avatar filmi başarılı diyebiliriz. Yatırımın 12 katını geri getirmiş. Ancak 2000'li yılların öncesine bakarsanız noktaların çoğu artık daha yukarılarda. Yani eskiler yatırımı geri döndürme konusunda daha bir maharetliymiş.
Ellerindeki kaynakları daha bir verimli kullanmayı başarabilmişler. E.T. filmi bu konudaki rekorun sahibi. 75 kat kazandırmış. Star Wars, Jaws gibi filmler yaklaşık 10 milyon dolar ve altındaki bütçelerine rağmen bunun onlarca katını geri döndürmeyi başarmışlar. Fakat bu ölçüm tekniği de yanıltıcı ve yanlı. Tüm zamanların en başarılı Hollywood filmini belirlemek için biraz daha ince ayar yapmamız gerekiyor ve bu ayarları yaptığımızda karşımıza çok ilginç bir başka desen daha çıkacak. Ama önce filmlerin değil de sizin başarınızı nasıl arttırabiliriz? Kısaca bundan konuşalım. Her şeyden önce bir e-ticaret sitesi açmalısınız. Bunun en sevilen yolu da İKAS. Başarılı markaların arkasındaki bu e-ticaret altyapısı birçok özelliğinin yanı sıra bütünleşik e-posta pazarlama yapabilmenizi de sağlıyor. Peki bu özellikle satışlarınızı nasıl arttırırsınız? Hedeflenmiş kampanyalar oluşturabilirsiniz. Müşteri veri tabanınızı analiz edebilir ve farklı müşteri segmentlerine yönelik özel e-posta kampanyaları hazırlayabilirsiniz. Onların ilgi alanlarına ve satın alma geçmişlerine göre kişiselleştirilmiş içerikler sunabilirsiniz. İlgi çekici başlıklar ve görseller kullanarak şablonlarınızı e-posta editörünün sürükle bırak yöntemiyle tasarlayabilirsiniz. Ya da İKAS'ın hazırladığı özel mail şablonlarını kullanabilirsiniz. Detaylı raporlama özelliği sayesinde tüm kurgularınızın metriklerini tek tek görüntüleyebilir ve pazarlama çalışmalarınızı en verimli şekilde yönetebilirsiniz. Ve tabii ki hazırladığınız bu e-posta şablonlarınızı hedef kitlenize dilediğiniz zaman gönderebileceğiniz şekilde bir planlama yapabilirsiniz. Ekstra hiçbir efor harcamadan İYS ileti sistemiyle entegre pazarlama sistemlerine sahip olabilirsiniz. Satış oranlarınızı hiç beklemediğiniz kadar artırabileceğiniz İKAS e-posta özelliğine hiçbir ek ücret ödemeden sahip olabilirsiniz. İKAS e-ticaret platformuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve bir takım fırsatlar için açıklamalar bölümündeki bağlantıyı kullanmayı unutmayın. My Big Fat Greek Wedding tüm zamanların en başarılı Hollywood filmi değil. Çünkü ona ulaşmak için kullandığımız ölçüm tekniği yanıltıcı. Bu teknik doğası gereği küçük bütçeli filmleri öne çıkarıyor. Veri noktalarını bütçeye göre ölçeklendirirsek daha geniş belirgin bir model olarak bunu çok daha iyi anlayabiliriz. Bakın arkadaşlar, buna da dairesel kümülatif nedensellik deniyor. Ve sadece filmlerle ilgili değil, ekonomik ve sosyal reformlarda kullanılan bu teori toplumdaki farklı faktörlerin birbirini nasıl etkileyebileceğini ve olumlu ya da olumsuz bir değişim döngüsünü yaratabileceğini anlamanın bir yolu. O yüzden sadece filmleri değil, herhangi bir şeyi değerlendirirken vizyonumuzu daha geniş tutmamız lazım. Az önceki tabloda bizi yanıltan şeylerden biri datasetimizin çok küçük olmasıydı. Sadece ilk 500 filmden ibaretti. Eğer listeyi arttırır binlerce filmlik bir datasetini kullanarak genişletebilirsek bakın ne oluyor. E.T. ya da My Big Fat Greek Wedding filminden bile yatırımını daha çok geriye döndürebilen filmler varmış meğer. Paranormal Activity, The Devil Inside, The Gallows. Bir şey dikkatinizi çekti mi? O zaman devam edeyim. Paranormal Activity 2, Get Out. Anlayabildiniz mi? Insidious, Annabelle. Korku filmleri. Hollywood korku filmlerine takmış durumda. Çünkü ROI yani Return of Investment metriğine göre en karlı film kategorisi bu. Korku. Bütçesinin 20 katı gelir elde eden filmlerin yarısı korku filmi. Ve bu kritere göre tüm zamanların en başarılı Hollywood filmi de... Hayır, Blair Cadısı projesi değil, buraya sığmadığı için gösteremedim. Hazır olun, geliyor Paranormal Activity. Bu filmde yatırımın geri dönüşü %1.293.333. İnanılmaz bir şey bu. İnsanların korkularına hitap ettiğinizde prodüksiyon kalitesinin pek de bir önemi kalmıyor. Korku edebiyatının en önemli isimlerinden biri H.P. Lovecraft boşuna dememiş. İnsanlığın en eski ve en güçlü duygusu korkudur. En eski ve en güçlü korku türü ise bilinmeyene duyulan korkudur. Doğaüstü bir korku, paranormal bir korku, kozmik bir korku. Evrenin gerçek boyutları karşısında ne kadar küçük ve ne kadar önemsiz olduğumuzu fark edince hissettiğimiz şey. Karşılaştığımız varlıkların doğasını, kökenini, amacını tam olarak anlayamadığımızda duyduğumuz türden korku. Tüm zamanların en başarılı Hollywood filmlerine hangi metrikle bakarsanız bakın, İşte buna benzer korkularla karşılaşacaksınız. Brüt gelir olarak milyarlarca dolar kazanan en başarılı filmlerin okyanusları pek seven bir yönetmenin bir şekilde sularla ilgili olan filmleri olduğunu söyledim ya. Çünkü denizler de insanların kolektif bilinçaltında bilinmezlik ve korkuyla ilişkilendirilen bir yerdir.
Peki tüm bunlardan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Bu tür veriler tek başına filmlerin kalitesini ya da onların sanatsal değerini göstermez. Filmin kültürel etkisini, eleştirel başarısını ya da izleyici memnuniyetini de yansıtmaz. Sadece finansal başarılarını ortaya koyar. Ve maalesef başarı kelimesinin karşılığı olarak özellikle günümüzde sadece ve sadece finansal başarı anlaşılıyor. Yine maalesef en az yatırımla en büyük getiriyi sağlamanın en kolay yolu da insanları korkutmaktan geçiyor. Bunu anlamak için artık sinemaya gitmeye bile gerek yok. Düşük prodüksiyonla yüksek etkiyi görebilmek için haber başlıklarına biraz bakmak yeterli.